Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir modelle yine beraberiz. Kırmızı üzerine yaptım ve kız ileği yapıyorum şu anda. Size de başka bir renkle göstereceğim. Her zaman olduğu gibi lastiğimi ayarladım, hazırladım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Hemen kenardan lastiğimizi örüyoruz. Yanından bir tane düz ilmek ördük. Şişimizin üzerine bir ilmek attık. 6 tane ilmekten meydana geliyor modelimiz. Evet. 6 tane ilmeğimizi iki şişimizin üzerine aldık. Şişin üzerine bir ilmek attık. 6 tanenin içinden çıkarttık. Bir ilmek daha attık. Yine çıkarttık. Sayıyoruz. 4. O 6 tane oluncaya kadar işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet. 6 tane yaptık. Aradaki bir tane düzümüz var. Onu ördük. Şişin üzerine bir ilmek attık. 6 tane ilmeğimizi tekrardan sayıyoruz. Şişimizin üzerine ortak olarak taktık. Tekrardan şişin üzerine bir ilmek attık. 6 tanenin içinden tekrardan geçirdik ve çıkarttık. Tekrardan. Evet, 6 tane yaptık ve diğer şişimizi de çıkarttık. 6 tane ilmek sahibi olduk. Boş olan ilmeğimizi düz ördük. Şişin üzerine bir ilmek attık. Altı tane ilmeğimizi tekrardan taktık. Şişimizin üzerine tekrardan bir ilmek attık. Aynı şekilde aynı yere soktuk 6 tane ilmeğin içine. Şişimizin üzerine tekrardan bir ilmek attık. Tekrardan aynı 6 tanenin içine soktuk ve çıkarttık. 6 tane ilmek sahibi olduğumuzdan emin olduktan sonrasında diğer şişimizi çıkartıyoruz ve kenardaki bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen yanındaki 6 tane ilmeğimize geçtik. Bakın. 6 tanenin içinden sağ taraftaki şişimizi sokmadan önce bir tane ilmek atıyoruz şişimizin üzerine. İkisini ortak olarak soktuk. Şişimizi içinden geçirdik. Şişimizin üzerine ilmek atıp geçiriyoruz arkadaşlar. 2. Tekrardan ilmeğe doluyoruz. 3. İçinden çıkartıyoruz. İçinden çıkarttık. Tabii ben çıkartamadım. Tekrar deniyorum. Dört. Bir daha şişimizin üzerine ilmek attık. Ve çıkarttık. Kalan ilmekleri düz olacak şekilde örüyoruz. Modelimizin ön yüzünü yaptık. Arkasına geldiğimiz zaman kenarda 2 tane ilmeğimiz var her zaman olduğu gibi dikiş payı için. 2 tane ördük. İpimizi karşıya alıp ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Şişimizin üzerine attığımız 6 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Arada bir tane düzümüz vardı. Onu aynı şekilde ipi kendimize alarak ters ama diğer taraftan düz olacak şekilde ördük. Hemen yanındakine geçtik. İpimiz karşıda olacak şekilde örüyoruz. Aradakini düz ördük. İpimiz karşıda oluyor 6 ilmekte. Aradaki bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Şişimizin üzerine aldığımız ilmeklerimizi düz yapıyoruz. Burası modelin arka yüzü.
tane düzümüz var. 5 tane lastiğimiz var. Yani ben yelek önü yaptığım için lastiklerimi yapmam gerekiyor. Siz artık isterseniz bluz, isterseniz ceket, isterseniz lastik koyabilirsiniz. Koymak istiyorsanız, koymak istemiyorsanız tabii ki kendinize kalmış bir şey. Yine lastiklerimi örüyorum. Şimdi modelimizin yüzüne geldiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tamamını. Evet, düz olan ilmeklerimizi ördük. 4 sıra ters olacak. İkinci bir modeli yerleştirebilmemiz için önden de görüyoruz. 4 sıra ters düzümüz olacak. Arkadan ters, önden düz. Şimdi kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz. Kenardaki düzü ördük. Şişimizin üzerine ilmeğimizi attık. 4, 5, 6 tane ilmek bakın. Çıkarttık. İlmek attık. İkinciyi çıkarttık. 4 tane ilmeğimiz var. 6'ya tamamlıyoruz arkadaşlar. Altı tane. Bir tane düz ilmeğimiz var, örüyoruz. Şişimizin üzerine ilmeğimizi atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeği tekrardan içinden geçiriyoruz. Şişimizin üzerine ilmeğimizi atıyoruz. 6 taneyi tamamlıyoruz. Tamamladık. Kenardaki bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Hemen yanındaki 6 taneye geçiyoruz. 4, 5, 6. Şişleri birbirinin içine gezdiriyoruz ki ilmeklerimiz birazcık yumuşasın. Diğer şişimiz rahat hareket etsin diye. 2, 3, 4, şöyle 5. Evet, 2, 4, 6 tane düz ilmeğimizi ördük. Kenara çıktık. Şimdi şişimizin bitirdikten sonra modelimizin arka yüzüne geliyoruz. Kenardaki ilmeğimizi boşaldık. Yanındakini düz ördük. Diğerlerini ters yapıyoruz. Yani ipimiz karşı tarafta olacak. Kendimizden düz ama modelin yüzünden ters ilmeğe sahip olacağız. Aradaki bir tane tersimiz var, onu örüyoruz. Diğerlerini düz örgü yapıyoruz. 6 tane ilmeğimizi düz örgü yapıyoruz. Arada bir tane düz ilmeğimiz var, yine aynı şekilde örüyoruz. Lastiğimizi örüyoruz. Örgümüzün modelini düzüne geldiğimiz zaman göstermek istiyorum. Böyle. Devam edelim. Birkaç tane modelimiz olduğu zaman modelimiz çok daha güzel görünecek, emin olabilirsiniz. Modelimizi yaptıktan sonra 4 sıra düz örüyoruz. Yeni modelimizi yerleştirebilmemiz için 4 sıra düze ihtiyacımız var.
Önden bütün ilmeklerimizi düz yapıyoruz arkadaşlar. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman önden düz yaptığımız ilmekleri modelin arka yüzünden de ters yapıyoruz. Kenardaki lastiklerimi ördüm. Kenardan bir tane ilmeğimi ördüm. Şişin üzerine bir ilmek attım. 6 tane ilmeğimin içinden şişimi karşı tarafa geçirdim. Bakın, şişin üzerine bir ilmek attım ve çıkarttım. Tekrardan ta ki 6 tane ilmek sahibi oluncaya kadar çıkartıyorum. Çünkü 6 tane ilmeğin içinden geçiriyoruz ve onlar bu esnada kaybolmuş oluyor. Aradaki bir tane düz ilmeğimi ördüm. Yine 6 tane ilmeğimin arasından şişlerimi birleştiriyorum. 6 tane ilmeğin arasından şişi sokmadan önce şişimin üzerine bir ilmek attım. Bakın, buna dikkat edin. Yoksa ilmeğiniz eksik olur ve ilmek kaybolur. Yine ilmeği çıkarttım. Şişimin üzerine bir ilmek attım. Yine aynı yere şişimi soktum. Çıkarttım. Şu anda 4 tane ilmeğim var. 5.'yi yapıyorum. 6.'yı da örgünün içerisinden çıkartıyorum. 6 tane ilmeğin arasından çıkarttım. Kenardaki bir tane ilmeğim vardı. Onu ördüm. Yine aynı şekilde şişimin üzerine bir ilmek attım. 6 tane ilmeğimi toparladım. İkisini birbirinin içinden çıkartıyorum. Şişimin üzerine doluyorum. Çıkartıyorum. Doluyorum. Çıkartıyorum. Sayıyoruz. 6 tane ilmek sahibi olduğumuz zaman diğer bir ilmeklere geçiyoruz. Altı tane. Kenarda kalan ilmeklerimizi ördük. Burayı saymayı sakın unutmuyoruz arkadaşlar. Kaç tane ilmekte kullanıyorsanız o kadar ilmek sahibi olmadan kesinlikle bırakmıyoruz modeli. Şimdi modelin arka yüzüne geldik. Kenardan 2 tane düzümüz vardı. Diğer ilmeklerimizi ters olacak. Yani düzünden ters, tersinden, şu anda modelin tersinde olduğumuz için düz örmek zorundayız. Bir ilmeğimiz var, onu ters örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi 6 taneyi düz örüyoruz. Yine aynı şekilde. Aradaki bir tane ilmeğimizi unutmuyoruz. Modelin tersinden ördüğümüz zaman 6 tane düz, bir tane ters yapıyoruz. Modelimizin yüzünde düz durması gerekiyor o bir tane tersin. Şimdi modelimi tekrar göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Eminim sizlerinki de çok güzel olmuştur. Evet. Ben dediğim gibi kız iğneyi yapacağım. Böyle. Diğer rengimi de göstermek istiyorum. İkisi de birbirinden güzel oldu. Böyle arkadaşlar. Güzel bir modelin daha sonuna geldik. Modelimizi bitirdik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.